Merhaba arkadaşlar. Evrim teorisine karşı çıkanların öne sürdükleri itirazlardan birisi de şuydu. Paleantropologlara inanmak gerekirse bir sürü geçmişte insan türü vardı. Hominin dediğimiz insanın ilk atalarının değişik türlere bölündükleri. Bunların sayısı bugün itibariyle bile neredeyse 30'a yaklaşıyor. Oysa ki birçok paleantropolog bunun aslında az bir sayı olduğunu, gerçek rakamın bunun daha üstünde olabileceğini öne sürüyorlar ki doğrudur. Gerçekten de bugün hominin türlere ilişkin bulunan fosil kayıtlar bize geçmişte bu sayıda tür olduğuna yönelik ipucu veriyor. Fakat gerçek rakamın bundan çok daha fazla olması gayet mümkün. Neyse sonuçta evrim teorisi karşıtları şöyle diyorlar. Peki bu kadar farklı tür vardı. Onlar ne oldu? Neden bir tek günümüz insanı hayatta kaldı? Diğerlerine ne oldu? Diğerleri yok oldu da neden insanlar ayakta kaldı? Yani bu soruyu soruyorlar. Bu soru aslında içinde gizli olarak şu yargıyı taşıyor. İnsan sizin dediğiniz gibi öyle farklı türlerden falan evrimleşerek gelmedi. İnsan esas olarak bir yaratıcı tarafından benzersiz özelliklerle donatılarak bu dünyaya getirildi. Dolayısıyla onun benzeri, eşi olabilecek, ona yakın türler falan bunlar hikaye, böyle şeyler yok. Yani insan esas olarak benzersizdir. Şimdi evrim teorisini iyi bilmeyen, evrim teorisinin işleyişini tam olarak kavramamış bazı kişiler evrim teorisini bilimsel bir teori olarak benimseseler bile onlar da teorinin işleyişini iyi bilmedikleri için aslında bu konuda kafa karışıklığı yaşıyorlar ve sayısı belki de yüzleri bulacak insanımsı türlerin, yani hominin türlerinin neden yok olduklarını açıklayamıyorlar ya da açıklama çabaları hep böyle görünür bir takım felaketlere, bir takım işte çatışmalara falan bağlanıyor. Yani örneğin Neandertallerin yok olması esas olarak kendilerinden çok daha gelişmiş Homo sapiens'le karşılaşmaları. Homo sapiens baskın bir tür olarak birçok başka hayvan türünü yok ettiği gibi Neandertalleri de yok etti. Böyle söyleniyor. Ya da bazıları diyor ki işte Homo sapiens'in bağışıklık sistemi çok güçlüydü. Farklı yerlerde Afrika'dan çıkarak uzun bir gelişme yolu kat etmişti. Dolayısıyla bağışıklık sistemi çok güçlü olduğu için onunla ilişkiye geçen diğer insanımsı türler onun sahip olduğu bir takım mikroplar ve bir takım hastalık yapıcı etkenlere karşı bağışıklıkları yoktu. Dolayısıyla diğer insan türlerinin yok olmasına bu da önemli bir rol oynadı. Yani bu iddiayı Avrupalıların Latin Amerika'yı sömürgeleştirmeleri sırasında diyelim Kristof Kolomb'un gitmesiyle birlikte başlayan yerlilerin bir takım frengi, tifüs, çiçek, kolera gibi hastalıkları, mikropları yerli nüfuslara bulaştırdıkları ve onların toplu kırımdan geçmelerine neden oldukları örneğini vererek bunu temellendirmeye çalışıyorlar. Başka tür yok oluş hikayelerde anlatanlar yok değil. Şimdi bizim konumuz açısından sürece baktığımızda tek tek diğer insan türlerinin neden yok olduklarını bilmek bugün için pek mümkün değil. Ama bugün için, yarın bir gün bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler, yapay zekanın gelişmesi ve en önemlisi genetikteki çığır açıcı buluşların sonucu olarak bu genom dizilerinin ve geçmişe yönelik DNA analizlerinin gelişmesiyle birlikte kuşkusuz bu soruların yanıtlarını kolaylıkla bulabileceğimizi ben düşünüyorum. Yani örneğin yeterince fosil kanıt bulunduğunda diyelim Neandertallerin neden yok olduklarını, neden sürece dayanamadıklarına ilişkin ipuçlarını bu genetik analizlerden ve tahlillerden çıkacağını, bunların ileride bulunabileceğini düşünüyorum. Fakat bu konunun bir yanı. Fakat esas olarak burada aslında evrim teorisi açısından konuyu açıklamak istiyorsak biz tür nedir? Türleşmenin
bazı dinamikleri nelerdir ve bir tür neden yok olur sorularına yanıt aramamız gerekiyor. Şimdi dünyada değişik örneklere baktığımızda çok farklı canlı cinslerinin türlere nasıl ayrıldıklarını, bu türlerin birbirlerinden alt türlere ve giderek bambaşka türlere nasıl dönüştüklerinin örneklerini görüyoruz. Yani basit bir örnek olarak kedilerden söz edelim. Kediler biliyorsunuz oldukça kalabalık bir grubu oluşturuyorlar. Kedigiller denilen memeli topluluğu değişik cinslerden oluşuyor. Bu cinslerin sayısı yani benim bildiğim kadarıyla 10-15'i buluyor. Ama bu cinslerin içerisinde bazı türler tektir örneğin. Yani bildiğim kadarıyla örneğin diyelim karakulak belli bir cinse ait bir kedi cinsi. Fakat onun yaşayan temsilcisi bir tek tür. Aynı durum örneğin diyelim primatlarda da var. Hayvan topluluklarında türleşmenin teke inmesi o kadar böyle istisnai bir durum değil. Burada önemli olan türleri ortaya çıkaran koşullardır. Şimdi bu koşullar örneğin tamamen çevreyle ilgili izolasyondan kaynaklı olabilir. Bunun klasik bir örneği olarak şempanzelerle bonoboları örnek verebiliriz. Afrika'da Kongo Nehri'nin ortaya çıkmasıyla birlikte ki biliyorsunuz Kongo Nehri çok binlerce kilometre boyunca akan önemli bir engel. Yani Kongo Nehri'nin güneyinde bonobolar, kuzeyinde şempanzeler yaşıyor. Yani bunlar aslında geçmişte aynı türdü. Fakat araya böylesi bir bariyer, böylesi büyük bir engel girdikten sonra bir süre sonra bu iki tür farklılaşmaya başladı. Demek ki yani türlerin oluşmasında doğal izolasyon, yalıtım da büyük önem taşıyor. Yani örneğin işte bazı adalarda ortaya çıkmış insan türlerini düşünelim. Örneğin Homo florensis ya da Homo luzonensis. Bunlar ada cüceleşmesinin örnekleri olarak belli adalarda çok uzun süre yalıtılmış durumda kalmanın sonucu olarak gelişmiş farklı insan türleri. Ama sonuçta onları bu hale getiren onların fiziksel yalıtılmışlıklarıydı. Ama türlerin ortaya çıkması sadece fiziksel yalıtılmışlıkla ya da doğal bariyerlerin ortaya çıkmasıyla olabilecek bir durum da değil. Başka nedenler de olabiliyor. Yani diyelim hayvan gruplarının davranış tercihleri, bazı hareketler, başka koşullar da türün gelişmelerinde önemli rol oynayabiliyor. İnsanın ilk atalarına baktığımız zaman geçmişte düşünüldüğü gibi insan doğrusal bir çizgide hep böyle belli bir türden diğer türün böyle matruşka bebekler gibi birbirinin içinden çıktıkları bir doğrusal çizgi üzerine insanın evrimi gelişmedi biliyorsunuz. Yani bu insanın evriminde geçmiş türlerin çok farklı yönlere gittiklerini biliyoruz. Homo cinsinin dışında çok çalışılmış örneğin Paranthropos cinsi diye bir cins var. Şimdi Paranthropos cinsindeki homininler aslında farklı bir evrimsel yola giriyorlar. Evet onlar da iki ayak üzerinde yürüyorlar ama kafatasları, beyinlerinin durumu, vücutlarının durumu onların esas olarak ağaçlardaki yaşama uymaya devam ettikleri ve bitki ağırlıklı beslenmede uzmanlaşmayı sürdürdüklerini gösteriyor. Dolayısıyla onlar Australopithecus'lardan ya da daha sonra Homo cinsinden farklı bir mecraya girdikleri için süreç içerisinde bir darboğaza girmeleri ve soylarının tükenmesi o kadar yadırganacak bir durum değil. Çünkü sonuçta başarılı Homo sapiens'e gelen bugünkü insanı oluşturacak soyun başarısının temelinde esas olarak beslenmeye ilişkin adaptasyonlardan çok diyetini son derece zenginleştiren, etçil beslenmeyi de kendisine katan ve buna bağlı olarak çok farklı davranış örüntüleri geliştirebilen, sonuçta alet
yapabilen ve ateşi bulacak bir noktaya gelebilen bir soy çizgisi esas olarak modern insanı geliştiren sürecin başında yer alıyordu. Geçenlerde bir videoda sözünü ettiğim Homo naledi örneği bu açıdan çarpıcıdır. Yani Homo naledi de küçük bir beyni olmasına rağmen son derece becerikli alet kullanıyor olması gereken bir takım modern özelliklerle arkaik, çok eski özellikleri harmanlayabilmiş bir tür. Bu türlere benzer birçok türün geçmiş insanın evrim tarihi içinde bulunduğundan kuşku duyamayız. Şimdi türleşmenin ortaya çıkmasında yalıtılmışlık, doğal engellerin büyük rolünün olduğundan söz ettik. Ama bunların dışında başka değişik adaptasyonlardan geçme de türleşmelerde etkili olabilir. Yani örneğin Neandertalleri düşünelim. Neandertaller büyük beyin hacimlerine rağmen ki insandan 100-150 santimetre küp daha büyük beyinleri vardı. Kısa, tıknaz, sağlam, çok güçlü bedenleri olan bir türdü ve özellikle buz devri olarak anılan son dönemdeki buzul dönemde doğanın çetin koşullarına karşı direnebilen ve uzun süre varlığını koruyabilen bir türdü. Neandertalleri bu kadar güçlü kılan ve onların fiziksel zorluklarla başa çıkmalarını sağlayan geçirdikleri adaptasyonları göz ardı etmek mümkün değil. Adaptasyonlarla birlikte onları değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda kuşkusuz Homo sapiens'in de geçirmiş olduğu birçok adaptasyon var. Ve biz esas olarak insanı insan yapan özelliğin fiziksel çevreye uyumla ilgili adaptasyonlardan öte insanın benzersiz bir toplumsallık geliştirme kapasitesinin ortaya çıkmasına bağlamıştık. Yani tek eşlilikten başlayarak nine dede adaptasyonu, ebelerin ortaya çıkması, alloparental bakım gibi yalnızca insan türüne, Homo sapiens'e özgü bir takım özelliklerin, bu türden özelliklerin insan soy ağacında temel özellikler olduğu, bunları geliştiren ve burada ileri adımlar atabilen soyların giderek daha başarılı olduklarını biliyoruz. Sonuçta Homo sapiens'i esas olarak kendinden önceki diyelim işte Homo erectus'tan, Homo habilis'ten ya da işte Denisovanlılardan ya da Neandertallerden ayıran onun toplumsal birliğini ve bütünlüğünü geliştirebilecek ve kültürel olarak elde ettiği bilgileri sonraki kuşaklara aktarabilecek büyük potansiyeller yaratmasına bağlamıştık. Ki bunun da önemli bileşenlerinden birisinin insan dili olduğunu ve insan dilinin geliştirilmesinin Homo sapiens'in en ayırt edici özelliği olduğundan söz etmiştim. Dolayısıyla bu özelliklerin Homo sapiens'te ortaya çıkmış olmasıyla birlikte bu özellikleri geliştiremeyen türleşmeleri esas olarak çevresel ve doğadaki bir takım zorlu koşullara adaptasyonlarla ilgili olan ya da çevreyle kurdukları ilişkilerde beslenme diyetlerini farklılaştırarak kendilerine ayrı bir yol çizen türlerin zaman içerisinde yok olmalarından gayet normal. Çünkü eğer insan türü bugünkü anlamıyla bir konuşmayı geliştirmiş olmasaydı ve bu beceriyle birlikte ardışık insan Homo sapiens kuşakları elde ettikleri bilgileri katlamalı bir biçimde bir sonraki kuşağa aktararak kendilerini doğadan yalıtarak yani özneleşmeyi son raddesine kadar geliştirerek böylesi bir adım atmamış olsalardı insan türü de geçmiş onlarca belki yüzlerce insanımsı türün başına gelen olay insanların da başına gelecekti. Yani burada şimdi bu kadar insanımsı tür vardı, geçmişte yüzlerce tür vardı ama bunların hepsi yok oldu. Bir tek insan kaldı, yani Homo sapiens kaldı. Bu nasıl olacak, niye böyle bir şey oldu sorusunun yanıtı aslında
burada insan toplulukları hepsi Homo sapiens. Fakat bu Homo sapiensler içerisinde ırk dediğimiz özellikleri, yani tamamen farklı özelliklerle donanmış ayrı bir türe tekabül edecek bir ırksal farklılıklar yok. Fakat bazı dünyanın değişik köşelerindeki bazı insan topluluklarında geçirdikleri bazı adaptasyonlar var. Somut bir örnek vereyim. Örneğin Tibetlileri ya da işte Latin Amerika'da boydan boya kuzeyden güneye uzanan Ant Dağları'nı düşünün. Ant Dağları'nda ya da Tibet platosunda yaşayan insanların, oradaki bireyler, tamam onlar da Homo sapiens ama onların vücutlarında solunum gerçekleştirirken yararlandıkları bizlerden farklı enzimler ve bir takım maddeler var. Yani bu katalizörler ve enzimler olmasa, yani örneğin biz şimdi bugün bir Tibet platosuna çıktığımızda herhalde başımız döner. Orada hemen kendimize gelemeyiz ya da orada Tibetliler gibi rahat bir biçimde yaşayamayız. Çünkü onların akciğerleri bir takım adaptasyonlardan geçmiş durumda ve bizim akciğerlerimizin oksijeni alıp işleme kapasitesinin çok üstünde bir kapasitesi var onların. Yani orada oksijen daha az olmasına rağmen onlar var olan oksijeni bizden çok daha verimli bir biçimde kullanabiliyorlar. Ya da tersine bir örnek olarak örneğin adlarını bildiğim Filipinler'de Bajau kabilesi diye bir kabile. Bunlar bir adada yaşıyorlar. Bajau kabilesinin üyelerinin özellikleri şunlar. Bunlar deniz avcılığı yapıyorlar ve bunlarla ilgili belgeselleri izlemiştim. Yani suyun altına bir zıpkınla daldıklarında bunlar yüzmüyorlar. Yani suyun altına, denizin tabanına iniyorlar ve orada yürüyerek balık ve diğer avlayacakları hayvanları kovalamaya başlıyorlar. Peki bu insanlar suyun altında ne kadar kalıyorlar? İnanılmaz bir şey. Ben videoyu izlediğimde gözlerime inanamamıştım ama yani 13 dakikaya kadar suyun altında durabiliyorlar. Düşünsenize, suyun dibine daldığımızda en fazla, yani insanların çoğu bir dakika bile suyun altında duramıyorlar. Biraz yüzme eğitimi almış, nefes tutma eğitimi almış kişiler bunu 1-2 dakikaya, 2,5 dakikaya, 3 dakikaya çıkaranlar var. Tabii çok daha eğitimli dalgıçlar falan bunu 4-5 dakikaya, 5-6 dakikaya çıkaran dalgıçlar bile var ama uzun yıllar süren sıkı bir eğitimle alınabilen bir özellik bu. Yani suyun altında nefesini 5-6 dakika tutmak. İyi de bir 10 dakika, 13 dakika suyun altında gezmek, dolaşmak, nefesini tutmak ne oluyor? Dünyanın bu farklı coğrafi koşullarında yani Bajau halkıyla Tibetliler ya da Antlılar zaman içerisinde iki farklı türe kolaylıkla dönüşebilirler. Yani bunun olmaması için bir neden yok. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Tür kavramı aslında dinamik bir kavram. Yani bütün canlıları kapsayacak genel bir tür kavramı bütün biyologların benimsedikleri ve her canlıya uyguladıkları bir tür tanımı yok zaten. Yani lise biyoloji kitaplarında ya da sözlüklerde, internette girdiğinizde karşınıza çıkan tür tanımı aslında son derece sınırlı, belli genellemelere dayanan ama birçok canlıyı içine almayan bir tür tanımı. Yani biyologların tartıştıkları ve en azından farklı açılardan öne sürdükleri 10'a yakın tür tanımı var ve ama her tür tanımı belli canlı grupları açısından problem teşkil ediyor. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Tür tanımı biyolojide bir matematiksel kesinlikle tanımlanmış bir kavram olmadığı için buna bağlı olarak türleri sınıflandırmak ve tür konusunda bir takım kestirimlerde bulunmak doğru bir şey değil. Sonuç olarak yani yaratılışçıların ve evrim teorisi karşıtlarının sık sık gündeme getirdikleri o kadar geçmiş insan türü var da hepsi yok oldu da bir tek insan nasıl ayakta kaldı itirazı aslında bu açıklamalarım
ışığında geçersiz bir itiraz olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani evrim teorisinin işleyişini, türleşmenin nasıl olduğunu ve bunun dinamiklerini bilmeden kafası karışık bazı insanların bugün Homo sapiens olarak bütün dünyadaki insanların aynı türe ait olmalarını açıklayamamaları da aslında onlardaki kafa karışıklığının somut bir işareti. Sonuç olarak bugün yeryüzünde yalnızca Homo sapiens türünün ayakta kalmış olması, Homo sapiens'in esas olarak insanın gelişme soy çizgisi içerisinde toplumsallığın gelişmesine bağlı olarak kültürel bilginin ve birikimlerin, geleneklerin aktarılmasında benzersiz konuşma becerisiyle önemli bir avantaj elde ettiği ve bu sayede kendisini doğadan bağımsızlaştırabildiği ve bir gerçek özne konumuna ulaşarak bugünkü konumuna geldiğini unutmamamız gerekiyor. Yani insanı insan yapan esas olarak insanın geliştirmiş olduğu benzersiz toplumsallaşma süreci içerisinde farklı kuşakların edinmiş oldukları bilgilerin insan dili sayesinde kuşaktan kuşağa iletilmesiydi. Bu insan dilinin ortaya çıkması ve kuşaktan kuşağa bilginin aktarılması belli bir süre sonra yazı ile birlikte değişik sembollerin keşfedilmesini ve sembollerin ve yazının ortaya çıkmasıyla birlikte de Homo sapiens'in son 10.000 yıldaki korkunç ve hızlı ilerlemesinin temellerinin atılmış olması gerekiyor. Kısacası insanı bugünkü durumuna getiren konu kaba hatlarıyla esas olarak bu. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren ve destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.